Haluk. Öğrenciliğimi bile yaşayamadım senin yüzünden. Ben de tüm hayatımı verdim. Ödeşmiş olduk. Bir hayat benden, bir hayat senden. Benim yaşıtlarım daha evlenmediler bile. Benim 13 yaşında çocuğum var. Benim de 13 yaşında çocuğum var. Ama bir dakika. Yoksa aynı çocuktan mı bahsediyoruz? Nereden çıktın karşıma bilmem ki. Bunda benim ne suçum var hayatım? Buldun benim gibi adamı, kaçırmamak için hemen evlendin. Yok canım, demek öyle. Kızma kendine, kızma. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Fırsatı değerlendirdin işte. Buna fırsatı değerlendirmek denmez canım. Öyle mi? Ya ne denir? Aşk denir canım, aşk. Ama tabii senin için çok gerilerde kalan bir kelimeden bahsederek seni şaşırttığım için özür dilerim. Bak istersen hatırlatayım. Adıyaman'ın ağası, Şazeli'nin Duygularımı şahsı... gerekli gereksiz dile getirmediğim için bana duygusuz diyemezsin. Çok merak ediyorum, en son duygularını ne zaman dile getirdin acaba? En son ne zaman beraber vakit geçirdik? Çimlerde yuvarlandık, sinemaya gittik. Seninle niye sinemaya gideyim ki? Hiçbir filmi beğenmiyorsun. Beğenmem tabii, ne işin var benim vurdalı kırdalı savaş filminde? Bir dakika. Erray'ını kurtarmaktan bahsediyorsan o filmin kaç tane Oscar kazandığını hatırlatmaktan zevk duyarım hayatım. Ben Erray'ını kurtarmaktan bahsetmiyorum. Evliliğimizi kurtarmaktan bahsediyorum. Evliliğimizi. Biten, yok olan, tükenen evliliğimizi. Erray'ın kendini kurtarabilir ama bizi kim kurtaracak ha? Söyler misin? Bence evliliğimizin değil de tabaklarımızın kurtarılmaya ihtiyacı var. Neden bu kadar vurduğumu duymazsın ha? Neden? Tamam hayatım, madem istiyorsun bir tabak da ben kırayım. Samir! Artık tükendiğimi düşünüyorum doktor. Sanki omuzlarımda ağır bir yük taşıyorum. Ve bu yük gittikçe taşınmaz hale geliyor. Yağmurda yürümek gibi bir şey bu. Hem ıslanıyorum hem de yüküm gittikçe ağırlaşıyor. Eşinizi çözdüğünüzde, ne bileyim, onu her konuda anladığınıza emin misiniz? Evet. Onu çözdükten sonra boşanmaya karar verdim zaten. Peki son bir şans daha... Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum doktor. Ama biraz boşuna bir çaba olur bu. Binlerce son şans tükettik biz. Binlerce deneyden başarısız çıktık. Şu an geldiğimiz nokta gerçekten çok vahim. Biz evli bir çiftten çok birbirinden nefret eden düşmanlar gibiyiz. En ufacık bir tartışmayı kocaman bir savaşa dönüştürebilme yeteneğine sahibiz. Anlayacağınız bu konuda benim de pek masum olduğum söylenemez. Kimi zaman ben de sinirlerime pek hakim olamıyorum. Benden çok sert konuşuyorsun. Ne yani? Sen bana çenesi düşük mü demeye çalışıyorsun? Ben bir şey demiyorum. Türk Telekom diyor. Bu faturanın detaylarında da her şey açıkça görülüyor. Ona iletişim diyorlar canım. Kocasıyla iletişim kuramayan bir kadının konuşma ihtiyacının faturaya yansıma şekli diyebilirsin. Buna kısaca geveze desek.
Bana cimri diyemezsin. Doğru. Sana cimri denmez hayatım. Senin için dünya edebiyatı henüz bir terim üretemedi. Sen de zorlama kendini o zaman hayatım. Dünya edebiyatının yapamadığını sen yapmak için uğraşma boş boşuna. Ama üzülme. Senin için bir başka güzel kelime var hayatım. Ya neymiş? Bencil. Bencil. Ben öyle mi? Ben bencilim. Bir tane örnek verebilir misin? Bir tane. Veririm tabii. Ver. Kumanda. Kumandayı her eline geçirdiğinde sadece kendi istediğin programları seyrediyor olman nasıl bir örnek sence? Oho, sen iyice küçük şeylere takılmaya başladın. Bunlar problem falan değil. Bunlar ufacık şeyler, ufacık. Zaten seninle en büyük problemimiz bütün problemlerimizin ufak tefek olması. Asabi, sinirli, ne dediğini bilmeyen bir psikopata çevirdin beni. Söyler misin ha, söyler misin? En son ne zaman şu kapıdan içeri elinde bir çiçekle girdin? Güzelim, ben çiçekleri çok sevdiğim ve onların dalından koparılmasına gönlüm razı olmadığı için hiçbir zaman bu kapıdan içeri elimde çiçekle girmeyeceğim. Ama gül bahçesinde vahşi arkadaşlarınla top oynayarak bütün çiçeklerin mahvolmasına neden olursun. Hobilerimi eleştirme Meltem. Onun adı sağlıklı kalmak için spor yapmak. Sağlıklı spor yapmak. Sağlıklı spor yapmak ha? Sizin yaptığınız tekmeleşerek futbol oynamak. Bir dakika. Ne yani? Futbol oynayan adam aşktan anlamaz mı demek istiyorsun? Hayır. Anlamaz. Onlar aşktan ne anlar ki? Ha öyle mi? Haşmet Babaoğlu'na ne diyeceksin? Ha, adam bütün gün aşk yazıları yazıyor. Aşk! Ama aynı zamanda da spor yazarı. Hem de hasta Beşiktaşlı. Ha. Ama o herkesin bildiği anlamdaki aşka yazıyor. Senin bahsettiğinse futbol aşkı. Hey! Hobilerimi eleştirme dedim sana. Hobilerinden nefret ediyorum Haluk. Hele televizyon karşısında elinde kumandayla uyuma hobine sinir oluyorum. Bak kendi ağzınla söyledin. Demek ki ben televizyon seyretmiyorum güzelim. Ne yapıyorum? Bak uyuyorum. Bak böyle değil mi? Kumanda boşta. Demek ki bu kumandayı alıp istediğin kanalı seyredebilirsin. Ya? Sana sinir oluyorum Haluk. Sinir oluyorum bu rahatlığına, umursamazlığına. Sana sinir oluyorum. Hey. Her konuda kavga edebilme yeteneğine sahip bir çiftiz işte. Ortak noktamız neredeyse yok gibi. Ben vejeteryanım. Sadece sebze yiyorum. Oysa hayatını Ocakbaşı civarında geçiren tam bir etobur. Bu da beni sinir ediyor. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anadan babaydan yardan ayrı koyarlar. Hadi. Sağlığınıza, sağlığınıza. Sağlığınıza. Ne güzel be, ne güzel. Kurabiye bu, kurabiye. Çikolata. Yesene hayatım, ha? Kuzu bu, kuzu. Ben seninle kuzunun cesedi arasına girmeyeyim hayatım. Afiyet olsun. İşte kuzu kuzu geldim, dilediğince kapandım dizlerine bu kez. Ateşe attım, yaktım da geldim. Sarası kuzu beni ama önce dinle ve bak gözlerime. Tabii intikamım fena oldu. Bir iki hafta sonra yemeğe davet ettik onları. Herkes çok mutluydu. Tabii yemekler masaya gelene kadar. Yemeklerimize geldi. Vallahi karımdır diye söylemiyorum. Müthiş yemek yapar ha. Abartma hayatım, yapıyorum işte bir şeyler. Yok abartmıyorum. Bu ne? Ispanak. Sonra bak burada ne var, bak. Karnabahar. Sonra bak bunun içinde ne var bak. Brokoli ya. Hepsi bu mu? Tabii ki değil hayatım, en sevdiğin yemeği de yaptım ya. Ha geliyor Daha var. yemek geliyor. Tabii, Tamam burada. yapar Bak, karışım bak, benim. Bak. Ne?
Pırasa. Hayatım, seninle mutfakta biraz görüşebilir miyiz? Zevkle. Bu yemekler ne Meltem? Ne varmış yemeklerde? Hepsi ot. Sen benim arkadaşlarımı inek mi zannettin? Sende de arkadaşlarınla bir inek kadar bile zevk yok Haluk. Şimdi o masada bir inek oturuyor olsaydı ne var ne yok silip süpürdü böyle boşa konuşacağını. Sorun da bu zaten. O masadaki her şeyi sadece inekler yiyebilir. Seve seve ben o inek olurum hayatım. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Ne kadar lezzetli. Hadi beraber yiyelim hem de şarkı söyleyelim. Hadi bakalım. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Size gelmeme takmıştı bir ara. Ne işin varmış psikologda? Ona psikoloğu anlatmak, deveye kuğu gölü balesi yaptırmak gibi bir şeydi. O zaman git psikoloğuna anlat, o anlar. O her şeyi bilir. Evet bilir. Ayrıca bilmese de fark etmez. Çünkü ben kendimi onun yanında rahat hissediyorum. Ha, o kadar para veriyorsun ve kendini rahat hissediyorsun ha? Sende kesin bir problem var. O kadar parayı versem kafayı... Psikoloğum senin hiç yapmadığın bir şey yapıyor Haluk. Ne yapıyor? Beni dinliyor. Ha, seni dinliyor. Sen de ona bunun için para veriyorsun. Evet veriyorum ve bundan hiç pişman değilim. O kadar para versen seni ben de dinlerim hayatım. Ulan ne meslekler var ya. Herif oturuyor, dinliyor ve para kazanıyor. Yani oturduğu yerden para kazanıyor. Vay be. Daha önce hiç kimse psikolojiyi böyle tanımlamamıştır Haluk. Çok bilimsel. Gurur duydum seninle. Zaten bu dünyada bir psikologlara bir de diyetisyenlere imrenmişimdir. Al abi bu parayı. Ne olur bana yemek verme, zayıflayayım. Hadi be. Sana psikoloğu anlatmaya çalışmayacağım Haluk. Çünkü bu imkansız. Bak, para tuzağı de anlarım. Oradan çıktığımda kendimi rahatlamış hissediyorum. Anlıyor musun? Sorunlarından arınmış hissediyorum. Cebinde para kalmadığı için rahatlıyorsundur. Hayır, dertlerimi paylaştığım için rahatlıyorum. Ya şimdi sana bir şey soracağım ben. Bu psikolog sana nasıl yardımcı olabilir? Söyler misin? He? O sanki evde karısıyla kavga etmiyor mu? Ediyor. O zaman o da rahatlamak için başka bir psikoloğa gidiyordur. Ha, yani senden aldığı parayı bir başkasına veriyor. Tabii. Hayır, etmiyor o para. Neden etmiyor? Çünkü oturduğu yerden kazanıyor, o yüzden. Hayır yani yanlışsam söyle. Çocuklar olmasa bu kadar da yürütemezdik zaten. Onları nasıl karşılayacağını düşünüyorsun? Ne bileyim, güçlü çocuklar mıdır? Küçük oğlum Havuç. Yani biz ona öyle diyoruz. Kırmızı kafalı dünya şirini bir şey. O ablasına göre daha güçlü bir çocuk. Hayat dolu, enerjik, kendiyle barışık. Zamanla alışacaktır. Baba benim adım ne biliyor musun? Ne? 10 Ekim'den tek eliyle yerden yere vuran kırmızı kaplan. Peki ablaya ne diyelim? Sabaha karşı defne ağacının altında duygulanan ceylan. Ya anne ya. Yavrum kardeşin sana duygusal demeye çalışıyor. Bunda bozulacak bir şey yok ki. Havuç ne olacak? Feminist ne olacak? Hey. Benim adım da kendinden emin duruşlu, kartal bakışlı, cesur yürek. Ben senin için çok daha güzel bir isim buldum hayatım. Neymiş? Kendinden emin olduğunu zanneden Doğan görünümlü Etobur Şahin. Anneniz için ne diyelim çocuklar? Hı? Mesela çok fazla konuşan, vejeteryan Ayşe kadın fasulye nasıl? İstersen
İstersen bu güzel isim bulma işini daha sonra erteleyelim hayatım, ha? Evet evet. Şimdi dans edelim. Hı hı. Look into your heart, my friend. That will be the return to yourself, the return to innocence. Asıl problem büyük kızım. O çok duygusal. Böyle bir şey kaldırabileceğini hiç sanmıyorum. Ağlama bir tanem. Her şey düzelir. Düzelmez anne. Cem artık Selin'i seviyor. Hani senden hoşlanıyordu? Dişlerimdeki çıkartmadan önceydi. İyi de biter. Senin diş teliyle işin bitti. Artık takmıyorsun ki. Evet ama ilişkim de bitti. Peki hiç ortak noktanız yok mu? Var, olmaz olur mu? Ne kadar geçimsiz bir çift olduğumuzu çocuklarımızın duymaması konusunda hemfikiriz. Ha bu arada Haluk'un da hakkını yememek lazım. O da çok çaba sarf etti bu konuda. Çocuklarımız bizim kavgalarımızı hiç hissetmedi. Onlar bizi hep mutlu bir çift zannetti. Bu umursamazlığın beni çıldırtıyor Abidin. Benim adım Abidin değil. Haluk. Sana kaç defa söyleyeceğim bunu? Nüfus kağıdında Abidin Haluk yazıyor ama. Nüfus kağıdımda seri ve hane numarası da yazıyor. Onları da söyle bari. Beni ilgilendirmez. Kanun bana bu hakkı veriyor. Bakınız nüfus kağıdı. Bir kere o benim dedemin ismiydi. Bayan personel müdürü. Ben personel müdürü değilim. Ben insan kaynakları müdürüyüm. Yani çalışanlarına yardım eden ama kendine yardım edemeyen biriyim. Yo, bırak. Öyle enter isimler koymaya falan kalkma. Ne o öyle? İnsan kaynakları müdürü. Sen bayağı personel müdürüsün. Askerde sen de muavinlik yapıyordun ama kendine araç komutanı diyordun. Onu ben demiyordum bir kere. Komutan diyordu. Saat kaç? Çocuklar! Eyvah! Topla! Topla! Hep senin yüzünden oluyor. Biraz sonra gidelim. Eyvah! Senin yüzünden. Anne, baba. Merhaba. Biz geldik. Anne, baba, Merhaba. siz ne yapıyorsunuz? Biz mi? Ne mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şey yapıyoruz. Hani bankalar birleşti ya. Garantiyle Osmanlı. Biz de onu kutluyorduk değil mi? Evet. Ceddin deden, neslin baban. Ceddin deden, neslin baban. Duyan da organ bankasıyla kan bankası birleştirecek. Duygu! Anne ne oldu buraya böyle? Yoksa yemeğe Terminator mu geldi? Biz bugün babanla dans derslerine başladık. Dans mı? Ya evet, dans derslerine başladık. Ne dansı bu? Sirtaki. Dön bana Dön bana sev beni artık. Dön Dön bana artık. Zaman geçiyor, hayat bitiyor. Dön Bana artık. Dön bana dön. Sev beni artık. Dön bana Dön bana artık.
Sev beni, sev beni, sev beni. artık. Dön bana, dön bana. Dön bana artık. Dolma isteyen var mı? Ben. Babacığım su koyar mısın? Teşekkür ederim. Emre getir tabağını. Yiyebiliriz. Sen de istiyor musun dolma? Hayır, ben alırım biraz sonra. Anneciğim bence kendinize tabakların kırılmadığı bir dans bulsanız daha iyi olacak. Benim merak ettiğim Yunanlılar nasıl yemek yiyor? Eğer her gün dans ediyorlarsa acayip tabak kırılıyordur. Orada tabak işine girenler kesin yırtar. Bırakın şimdi şu Yunan müziğini de yemeklerinizi bitirin. Alabilsem bitireceğim babacığım. Ama cezveden çıkartamıyorum ki. Ben de ilk defa kürdanlıktan yiyorum baba. Birbirimize alışkın değil. Zamana ihtiyacımız var. Eminim kürdanlık da beni gördüğü için mutsuzdur. Yavrum ağzınız doluyken konuşmasanıza. Ağzım dolu değil ki anne. Hiçbir şey çıkmıyor bu cezveden. Biz ne kadar güzel yiyoruz değil mi hayatım? Evet, çok da lezzetli olmuş değil mi sevgilim? Her şey harika. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Bana biraz su verebilir misin? Tabii. Ah, benimkini vereyim sana. Teşekkür ederim. Hava da iyice kötüledi. Okul nasıl gitti? Rutin şeyler işte baba. Öğretmen anlattı biz dinlemedik. Nasıl laf o Emre? İstersen yalan da söyle. Yalan söylemeni hiç istemem. Ama ders dinlememen hiç hoş değil. Dinler o annesi. Bugünlük dinlememiştir. Umarım öyledir. Duygucuğum sen ne yaptın bugün? Bugün bizim tiyatro dersimiz vardı anne. Kızım sizin her gün tiyatro dersiniz mi var? Keşke olsa baba ama haftada sadece 2 gün. Yarın seçme var. Eğer seçilirsem başrol oynayacağım. Çok sevindim hayatım. Derslerinin yanında böyle şeylerle uğraşman çok güzel. Bence böyle şeylere kendini kaptırıp derslerini boşlamaması lazım hayatım. Derslerini boşladığını nereden çıkarıyorsun bir tanem? Sen hiç onun karnesinde zayıf gördün mü? İnek de ondan. Hey! Ablan hakkında öyle kelimeler söylemeyeceksin demedim mi? İyi de siz çalışkanlara inek demiyor muydunuz? Yok. Ama bizim sınıfta ablan kadar güzeli yoktu ki. O hem dersleriyle ilgileniyor hem tiyatroyla, şiirle. İnekler sadece ders çalışır. Yine de dersleri bu kadar ağırken başka şeylerle ilgilenmesini istemiyorum. Hem ben çocuğumun oyuncu olup televolelere çıkmasını da istemiyorum. İyi de bir tanem. Bütün oyuncular magazin programlarına çıkmazlar ki. Televolelere çıkmayan bir sürü iyi oyuncu var. Televolelere çıkmayacaksa oyuncu olmasına ne gerek var ki? Ama hayatım, insanlar sanat dallarıyla ilgilenmezlerse, bencil, kibirli, kendinden başkasını düşünmeyen etoburmaç hastalarına dönmezler mi? Ama sevgilim, güzeller güzeli bir tanecik karıcığım. İnsanlar her işe burnunu sokarlarsa çenesi düşük, kafa ütüleyici, insanların hobilerini eleştiren Ayşe kadın fasulyeye dönmezler mi? Ama canımın içi, sanat hayatımızı estetize eden bir şey değil midir? İnsanlar sanatla uğraşmazlarsa hayatları sıkıcı, rutin, çekilmez bir hayat haline almaz mı? Televizyon başında ellerinde kumandayla uyuyan insanlar haline gelmezler mi? Ya da senin söylediğin gibi böyle televizyon başında duran insanlar haline geleceğine böyle hababam bir yerlere giden, tiyatroya falan giden insanlar haline mi gelecek? Yattılar.
Sabah erken işe gideceğim ben. Ben de gideceğim. Şu gazeteyi okuman şart mı? Tabii. Ben memleket meselelerine duyarlı bir insanım. Bütün köşe yazarlarını okumak zorundayım. Sen zaten bir tek bize karşı duyarlı değilsin. Anne. Duygu geliyor, çabuk. Baba. Duygu. Ne oldu kızım? Korkuyorum baba. Çok fena gök gürlüyor. Korkma yavrum. Bir şey olmaz. Gel yavrum sen. Gel. Gel canım. Benim annemle babam işi daha da zorlaştırıyor. Çünkü her ikisi de biricik damatlarını çok seviyor. Hatta benden bile çok. Babam eski bir bürokrattır. Onu bir kere bile kravatsız görmedim. Küçükken onun öyle yattığını zannederdim. Efendim, bir zamanlar ben hariciyeciydim. Hariciyeci ne demek? Dışişleri Bakanlığı. Bizim Lütfü Bey de mebustu. Mebus ne demek? Milletvekili. Bir gün birlikte ajansı dinliyoruz. Ajans ne demek? Deden haberleri dinliyormuş. Ajans haber demek. Tedrisat Nazırı'nın çok güzel bir beyanatı vardı. O zamanlar kendisini şahsen tanırdık. Tabii o da bize teveccühle yaklaşırdı. Annemse damadına hayrandı. Her esprisine güler, her söylediğiyle aynı fikirde olurdu. Ay ilahi damat. Sen beni güldürdün. Allah da seni güldürsün Ömer. Sonra adam ne demiş biliyor musunuz? Ben orada yoktum ki. Hanım. Yani çocukların yanında bu gülme işlemini bu kadar mübalağa etmeyin. Mübalağa ne demek? Siz de şu ne demek işini mübalağa etmeyin artık. Yani abartmayın. Siz benim yeni kelimeleri bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Emreciğim, bugünkü sınavın nasıl geçti? İyi geçti anne. Hepsini yaptım. Kopya çekmiştir. Hayır çekmedim. Benim oğlum kopya filan çekmez. Neden çekmesin canım? Gerektiği zaman çeksin. Hayatım, Emre'nin kopya çekmesini desteklemiyorsun herhalde. Espri yapıyor canım. Ne de olsa esprili çocuk. Yok anne, espri falan yapmıyorum. Yakalanmıyorsa çeksin. Hepimiz çektik. Çek oğlum, aferin. Hayatım, bana yardım eder misin? Şunları mutfağa götürelim. Evet, tabii. Müsaadenizle. Neler saçmalıyorsun sen Haluk? Ben bir şey saçmalamıyorum. Nasıl saçmalamıyorsun? Çocuğu nasıl kopya çekmeye teşvik edersin? Ne yani, sen kopya çekmedin mi? Ya çektim ama babam hiçbir zaman beni kopya çekmek için teşvik etmedi. O eski Türkçe teşvik etmiştir, sen anlamamışsındır. Bana bak Abidin, sen benim çocuklarımı kopya çekmeye teşvik edemezsin, o kadar. Yarın öbür gün arkadaşlarıyla toplandığı zaman herkes nasıl kopya çektiğini anlatırken o köşede kös köse oturacak mı? Bunu daha sonra konuşacağız Abidin Bey. Bana Abidin deme. Geç hayatım. Hiç unutmuyorum. Bizim müdür muavini bir gün beni odasına çağırdı. Mavin ne demek? Hani minibüslerde oluyor ya. Dedemin derslerine mavin mi giriyormuş? Söyle bakalım Emre. Sınıfını geçince ne hediye istiyorsun? Köpek alacağız değil mi anne? Evet. Hayır. Ben korkarım köpekten.
Çocuklara hayvan sevgisi aşılayabilmek için evde hayvan beslenmesi gerektiğine inanıyorum hayatım. Ama hayatım, ben hiç evde hayvan beslemedim ama hayvanları çok seviyorum. Hayatım, ben o tür bir sevgiden bahsetmiyorum. Senin hayvan sevgin genellikle ocakbaşı civarında oluyor. Hem de iyi pişmiş haliyle. Çocuklara hayvanlar alemi kitabı alsak olmuyor mu? Kitapla o dostluğu sağlayamayız hayatım. Ama bir tanem, sen her zaman kitap çocukların en iyi dostudur demiyor muydun? Ben çocuklarla köpeklerin kurduğu arkadaşlıklardan bahsediyorum. Güzelim, diğer hayvanlara haksızlık olmaz mı? Ha? Yani çocuklarımız köpeklerle dost olacak ama ne bileyim gergedanla olamayacak. Olur mu? Olmaz. Her hayvanlarda birer tane alamayız. Değil mi? Evde yeterince oda yok. Burası Nuh'un gemisi mi? Değil. Sonra hayvanları da yalnız bırakmak lazım. Onların da hisleri var. Yok mu? Var. Böyle hayvan deyip geçme. Sonra her birine ayrı home sinema mı alacağız? Alamayız. Hayatım, benimle mutfağa gelmek ister misin? Memnuniyetle. Çocuklarımızın da senin gibi hayvan düşmanı olarak mı yetişmesini istiyorsun? Ben hayvan düşmanı falan değilim. Sadece onlarla arama mesafe koyuyorum o kadar. O zaman o mesafeyi aradan kaldırsan iyi olacak. Çünkü ben çocuklarımın hayvan sevgisiyle yetişmesini istiyorum. Allah Allah. Ben de uzay sevgisiyle yetişmesini istiyorum. Ne yapacağız? Eve uzay mekiği mi alacağız? Bunu saptırma Abidin. Bana Abidin deme. Personel müdürü. Ben bu konuda damadımı destekliyorum. Evde köpek beslemek hiç sıhhi değil kızım. Anneciğim, köpekler tuvalet ihtiyaçlarını evde karşılamazlar. Dışarı çıkarlar. Ama birinin onu dışarı çıkarması gerekiyor. Ben çıkarım. Oğlum sen daha kendin tuvalete kalkamıyorsun. Bir de köpeği mi çıkaracaksın? Kedi alalım o zaman. Onlar dışarı çıkmadan da hallediyorlarmış. Olmaz. Kediler nankör olur. Hayatım, dünyada nankör olan hiçbir hayvan yoktur. Sen hangi kedinin çalıştığı şirkete ihanet edip yönetimi ele geçirmeye çalıştığını gördün? Hayatım herkes öyle diyor. Bu kadar insan yanılıyor mu? Ne yani? Bir araştırma falan mı yapılmış? Bin kedi üzerinde yapılan araştırmalarda bunlardan 950 tanesinde nankörlük eğilimleri tespit edilmiştir. 450 tanesi çalıştığı şirketin muhasebe kayıtlarını değiştirerek zimmetine para geçirmiş. 350 tanesi sahte imza kullanarak... Mutfak! Zevkli. Sen şimdi kedilerin yemek aşırmadığını mı iddia ediyorsun dolaptan? Sen de aynı şeyi yapmıyor musun? Ama burası benim evim. Bu da benim dolabım. Canım ne zaman yemek isterse o zaman yer içerim. Eve kedi aldığında burası onun da evi olacak ve o da dolabı açıp istediğini yiyecek. O zaman dolabın taksitlerini de o ödesin. Emre de taksit filan ödemiyor ama istediğini yiyebiliyor. O benim oğlum. O da senin kedin. Nankör bir kedi benim oğlum olamaz. Abidin. Personel müdürü. Papağan alın. Onlar muhabbetli hayvanlardır. Aa yok canım. Çekirdek yer etrafı mahveder. Kedi alalım. Köpek alalım. Hayır kedi. Hayır köpek. Kedi dedim. Ben de köpek dedim. Kedi. Köpek. Çocuklarımız senin kedi köpek merakın yüzünden kedi köpek gibi oldular. Hayvan sevgisiyle büyümediler de ondan. Aman ne büyük bir eksik. Evet, çok büyük bir eksik. Aynaya bakarsan ne kadar büyük olduğunu görürsün Abidin. Zamanında bahçeli bir ev alsaydınız hem kediniz olurdu hem de köpeğiniz. Ya. Söyledik ama dinletemedik ki. Köpekler insanları korur. İnsanları koruyabiliyorsa kendini de koruyabilir. O yüzden kedi alalım ve onu biz koruyalım. Neden bir hayvan alıyoruz ki? Ben köpek alayım, ablam da kedi. Kediyle köpek aynı evde olur mu evladım?
Bir de annemin çıldırtıcı fotoğraf merakı. O herkesin mutlu göründüğü sahte fotoğraflar. Hadi bakalım şimdi fotoğraf çekiyoruz. Ne fotoğrafı hanım? Aa, bu güzel akşamın fotoğrafını çekmeyelim mi yani? Anneciğim bizim o sofrada çekilmiş binlerce resmimiz yok mu zaten? Hadi al bakayım şunu. Torunlarımla çek bakalım beni. Gelin koş, hazırlan, koş. Çabuk gelin bakayım. Hadi gel sen de şöyle. Hadi. Hazır mısınız? Hazırız. Çekiyorum. Hadi bakalım. Şimdi gel ben sizi çekeyim. Koş. Geç bakayım, geç oraya. Hazır mısınız? Gülümseyin. Hadi çekiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ikinizi çekelim. Hadi çocuklar, siz geçin yerinize bakayım. Hadi yaklaşın. Olur mu canım öyle? Yaklaşın biraz daha bakayım. Yapıştırın yanaklarınızı. Yaklaşın. Yapıştırın. Heh. Biraz daha yapıştırın bakayım. Tamam. Gülümseyin şimdi. Gülümseyin. Çekiyorum. Ailemiz bu kadar değil. Gülebat'ını unutmamak lazım. Evdeki yardımcım, dert ortağım, sırdaşım. Sarı saçlarımı deli gönlüme dolamışım, çözülmüyor mihriban. Sevdiğim nananay. Yar gelince görünmüyor mihriban. Bugün birazcık yemek pişirelim olur mu? Et yemeği yapalım bizim çocuklar için. Ben pişiremem şimdi, kokusuna dayanamam, sen pişir. Oldu mu? Sen de ne anlıyorsun şu vejeteryanlık mıdır nedir bilmem ki Meltem Hanım. Et var yesene. Ben mutluyum böyle Gül. Sen eti pişir, fazla geç olmasın, tamam mı? Zaten böyle giderse bütün memleket o vejeteryanlık mıdır nedir ondan olacak. Hiç merak etme. Nedenmiş o? Baksana et kaç para oldu. İnsan bu zamlara dayanabilir mi? Nasıl alacak da yiyecek bu eti? Sebzeyle beslenmek daha iyidir Gül. Hem sağlıklı hem de daha ucuz. Az daha unutuyordum. Meltem Hanım, hani şu bizim amcaoğlu var ya, askerden gelen. Sizin şirkette bir iş bulsak diyorum ona. Ne iş yapıyor ki? Meslektaşınız, kaynakçı. Kaynakçı mı? Elektrik kaynağı var ya ondan. İyi de bizim firmada kaynak işi yok ki. Teessüf ederim Meltem Hanım. 40 yılda bir işimiz düştü. Onu da yapmıyorsun. Herkese diyorsun ki ben insan kaynaklarından müdürüm. Ama benim işim düştü mü bizde kaynak işi yok diyorsun. Ay çok kırıldım valla. Aslında her şey ne kadar da güzel başlamıştı. Onu gördüğümde kalbim duracak gibi oluyordu. Yakışıklıydı, espriliydi. O konuştuğunda herkes gülmekten kırılırdı. Sonra sıra geldi işte milletin mezun olduğu liseye. Biri kalktı dedi ki ben Saint Joseph mezunuyum. Biri kalktı dedi ki ben Saint Benoît mezunuyum. Biri kalktı dedi ki ben Saint Michel mezunuyum. Böyle ortalık nasıl Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benoît böyle kaynıyor. Sonra sıra bana geldi ve sordular sen ne mezunusun diye. Ne dedim? Ne dedin? Saint Bernard mezunuyum dedim. O kalabalığın içinde benimle ilgilenmesi hoşuma giderdi. Bir kahve daha ister misin? Hayır, teşekkürler. Peki pasta ister misin? Hayır, teşekkürler. Peki bir pasta istesem benimle paylaşır mısın? Hayır. Evet. Peki, evet. Güzel. Bakar mısınız? Bir pasta alabilir miyiz? İşim bizim şirketteki sorumlu personelle ilgilenmek aslında. Bu da ister istemez özel yaşantımı etkiliyordu. Evimize sık sık bizim sorumlu personelimiz gelir. En sık geleni de genel müdür sekreteri Yasemin. Tamam, sakin ol bakalım. Her şey yoluna girer, merak etme. Benim işlerimin yoluna gireceği yok Meltem abla. Gün geçtikçe daha da kötü oluyor. Peki konuşmadınız mı? Ay konuştuk tabii, konuşmaz olur muyuz? Ne diyor? Ay ne diyecek, hep aynı hikaye. 2 hafta içinde boşanıyoruz. Ben de evde çok mutsuzum, boşanmak istiyorum falan filan ya.
İşin o tarafını bilemem tabii. Yani bu senin özgür seçimin. Ama bunun işine zarar vermesine izin vermemelisin. Veriyor ama. Bugün Selim Bey'in bütün randevularını unuttum. Biliyorum. Selim Bey beni çağırtmış bugün. Kızmış mı? Çok kızmış. Ay. Ama ben bazı özel sorunları var dedim. Ne diye çok ısrar etti ama söylemedim. Ay çok sağ ol Meltem abla. Yine de bunun işine zarar vermesine izin vermemelisin Yasemin. Kendini toparlamak zorundasın. Ya ben yuva yıkan bir kadın değilim Meltem abla. Benden böyle bahsedilmesine tahammül edemiyorum. Kimse senden böyle bahsetmiyor ki. Eminim bahsediyorlardır. İnan bana böyle bir şey yok. Aa, var işte. Meltem. Merhaba canım. Ne iş? Haluk'cum biz bir mutfağa gidelim. Gel bak bir şey söyleyeceğim sana gel. Ne? Gel gel. Burada Gel söyle. bak. Gel. Haluk gel. Gel canım gel. Gene eve iş mi getirdin? Ya biz çok zor durumdaydık. Lütfen idare et. Sakın pot kırma tamam mı? Lütfen. İnsan işten eve gelirken pot kırması sesi... Aslında birazdan gidecek ya. Sakin ol hadi. Yani iyi ki bir şirkette imalat müdürü falan değilsin. Demek akşam eve defolu mallar da getireceksin. Hadi gel içeri. Hadi. Tamam hadi. Hadi. Ben yuva yıkan bir kadın değilim Meltem abla. Biliyorum hayatım. Sen sadece seven bir kadınsın. Ama onun eşinin düştüğü durumu düşündükçe... Ne alakası var canım? Sen ne yaptığını biliyorsun. Adam sana geldi ve karısından boşandığını söyledi. Yani siz tanıştığınızda o bekardı. Ya ben öyle zannediyordum. Aynı şey. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı. Doğru mu söylüyorsun Meltem abla? Ya beni rahatlatmak için yapmıyorsun değil mi? Tabii doğru söylüyorum. Kendimi senin yerine koyuyor, öyle konuşuyorum. Böyle düşünmene gerçekten çok sevindim. Tabii ki herkes böyle düşünüyor. Benim hakkımda kötü düşünmüyorlar değil mi? Ne alakası var canım? Bu çok normal bir durum. Gerçekten çok rahatladım Meltem abla. Seninle konuşmak çok güzel. Ne zaman istersen gelebilirsin. Ay çok teşekkür ederim. Ya tabii. Sen elin evli barklı adamına ayart, sonra da gel buraya ağla. Sen niye ağlıyorsun? Bırak o kadın ağlasın. Ama bana haksızlık ediyorsunuz Haluk Bey. Haluk çeneni kapatır mısın lütfen? Ne haksızlığı ya? Ne haksızlığı? Senin ne işin var evli adamlarla? Niye kendine göre birini bulmuyorsun ha? Niye yıkıyorsun adamın yuvasını? Ben artık bu taşta yaşayamam. Ve bence de. Beğendin mi yaptığını Haluk? Ben ne dedim ya? Daha ne diyecektin ki? Yalan mı söyledim? Zaten doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Hayır, buna bir çuval inciri berbat ettin denir canım. Aman. Pardon, eşiniz ne iş yapıyordu? İnşaat şirketinde çalışıyor. Bir aile şirketi. Gerçi şu aralar patron hasta, bütün şirket oğluna kaldı. Yani anlayacağınız hayatımıza bir de patron oğlu girdi. Eşim de onun sağ kolu. Babacığımın prostat olmasına çok üzüldüm tabii ama sonuçta her işte bir hayır vardır. Doğru. Bu durumda şirketin başına ben geçtim değil mi Haluk Bey? Doğru, bu durumda öyle oluyor. Ama dua edelim de Dursun Bey de hemen iyileşsin. Siz Amerika'da okumuştunuz değil mi? Evet, ben New York'ta sahne sanatları okumuş idim. Sahne sanatları mı? Sizin inşaat şirketiniz yok muydu? Kayıt yaptırdım da hiç gitmedim ki. Orada amcaoğullarının 5. caddede pastaneleri var. Ben kasada durdum. Oh. İngilizceyi de ilerlettiniz herhalde. Tabii canım, baksana. Belli olmay mı? Türkçe konuşurken bile Amerikan aksanıyla konuşuyor. Doğru. Doğru. Afiyet olsun. Ziyade olsun. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Ulan uşağım, ha bu şirketi büyütelim da yeni toplu konutlar kuralım. Çopriyaneleri de girelim. Layla'ya da mankenlerle resimimiz çıksın. Genç iş adamı basıldı diye manşetler atıyorsun. Sokak defileleri düzenleyelim da. Doğru. Bunların hepsini yapalım. Haklısın. Yapalım. Ama yavaş yavaş. Hele siz bir önce şirketin başına geçin. Tamam, Layla, yapalım. mankenler güzel. Her şey nasıl gelişti? Ne zaman evlenmeye karar verdik? Niye o kadar acele ettik? Hala bilmiyorum. Oysa daha 1. sınıfı bile bitirmemiştim.
Ama çok mutluydum. Ve ileri derecede aşıktım. Bu bir rüya mı? Keşke rüya olsa ve biz hiç uyanmasak. Haluk, biz gerçekten evlendik mi? Evet karıcığım. Bir daha söylesene. Karıcığım. Bir daha. Karıcığım. Kocacığım. Neyse, seansımız doldu herhalde. Yani eğer kalmak istiyorsanız sorun değil. Hayır, bu işi daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bence bir an önce konuşmak ve bitirmek lazım. Evet. Bu kararı siz vereceksiniz. Ama ne olursa olsun bence içinizdeki sesi dinleyin. Çünkü o hiç yanılmaz. Teşekkür ederim doktor. Ha, rica ederim. Sen bir şey söylemeyecek misin? Eşlerden biri boşanma kararı almışsa söylenecek bir şey kalmamıştır. Peki sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim aslında. Ben de. Belki de bunu yapmak zorundayız. Yani eğer yürümüyorsa, çok mutsuzsan direnmemek lazım. Yani gerçekten kararlıysan. Ani verilmiş bir karar değil bu. Üzerinde çok düşündüm ben. İkimiz için de en doğru olan bu. Belki son bir şans daha. Lütfen. Her şeyi daha da zorlaştırma Haluk. Bu kararı vermek zaten kolay olmadı. Anlıyorum. Çocuklara söylemek lazım. Evet, Kim söyleyecek? bilmiyorum. Sen söyle. Neden sen söylemiyorsun? Çünkü boşanmayı sen istiyorsun. Bu noktaya birlikte geldik. Birlikte söyleyelim o zaman. Ya da ben Duygu'ya söyleyeyim, sen Emre'ye söyle. Olabilir. Yoksa ben Emre'ye söylesem, sen de Duygu'ya mı söylesen? Bilmiyorum. Daha önce hiç boşanmadım ki. Tamam, Emre'ye ben söylerim. Baba oğul konuşmak daha kolay olabilir. Tamam. Ya ne zor iş bu be. Emre.
Emre. Efendim baba. Oğlum gelsene biraz konuşalım. Oğlum bir şey mi oldu? Yok baba, bir şey olmadı. Söyle oğlum, bir şey üzülmüşsün sen. Anıl buradan taşınıyor baba. Hangi Anıl? Şu en yakın arkadaşın Anıl'dan bahsetmiyorsun değil mi? Evet, ondan bahsediyorum. Şu fare Anıl. Evet. Neden? Annesiyle babası boşanmış. Anıl annesiyle yaşayacakmış. Ankara'ya yerleşiyorlar. Yani nasıl anlatsam? Evet anne, söylesene. Yani kızım, hayat bazen planlandığı gibi gitmez. Yani hayatın kontrolünü her zaman elinde tutamayabilirsin. Senin dışında bazı gelişmeler olur. İstemediğin şeyler. Çok istediğin şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsin. Hayat serüveni seni öyle bir sürükler ki o geldiğin nokta aslında varmak istediğin nokta değildir. Anneciğim, iyi misin? Yani kızım, hayat insana istemediği şeyleri de yaptırmak zorunda kalabilir. Yapmak zorundasındır. Anlıyor musun? Hayır. Boş ver benim güzel kızım, sen gel. Boş ver, dinleme beni. Ben konuşuyorum işte öyle. Boş ver. Ben söyleyemedim. Sen söyledin mi? Ben de beceremedim. Yarın ne yapıp edip söyleyelim. Evet, daha fazla uzatmayalım bu oyunu. Mutsuz bir ailede büyüyeceklerine bir an önce karşılaşsınlar acı gerçekle. Acı deme. Belki böylesi daha iyi. Hem dünyanın ilk boşanan çifti biz değiliz ki. Birazdan gelirler. Hazır mısın? Hazırım. Bak, önce sen başlayacaksın konuşmaya. Tamam. Tamam. Ama sen de beni yalnız bırakma. Ya bir başlayalım. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Meltem, o ne? Çikolatalı kek. Duygu çok seviyor ya. Duygu'nun da mutlu olacağı bir şey olsun istedim. Ben de çikolata aldım. Emre'nin sevdiğinden. Hı hı. Geldiler. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Ne haber? Nasıl geçti okul? Kantinde geçen 10 dakika hariç hepsi iğrençti. Okulun için böyle konuşmamalısın Emre. Annen doğru söylüyor. Ablan nerede? Geliyor. Kapının önünde Merve ile konuşuyordu. İyi, güzel. Hadi gel oturalım şöyle. Biraz konuşacağız. Benle mi? Evet. Ama ablan gelince. Ne yaptık? Yoksa ablamla organize suç mu işledik?
Nerede kaldı bu kız? Tiyatro ile ilgili konuşuyorlardı. Ablam oyunda mı oynayacakmış ne? Anne! Anne! Anne neler olduğunu anlatsam dünyada inanmazsın. Ne oldu yavrum? Kapadokya'da Tarkan'la karşılaşsam hazır kartı kızı kadar şanslıyım. Yavrum söylesene ne oldu? Benim oyunum seçildi baba. Aa, ne oyunu bu? Okuldaki tiyatro kulübü için yazdığım oyun baba çok beğenildi çok. Adı ne biliyor musunuz? Sıcak, mutlu yuva. Peki kimi yazdım biliyor musunuz? Kimi? Tabii ki bize. Yani sizi son derece mutlu bir çift. Birbirlerine deliler gibi aşıklar. Derken kötü bir kadın geliyor ve çifti ayırmak istiyor. Ama çiftin arasındaki aşk o kadar güçlü ki hiçbir şey yapamıyor. Peki kim oynuyor? Anne yani anne ve ben. Baba yani benim kocam da Cem. Ya beni kim oynayacak? Sen yoksun canım. Daha mutlu bir aile olabilmesi için tek çocuklu yazdım. Tek çocuk olmaz canım. Sonra çabuk şımarır değil mi baba? Evet. Peki siz ne diyecektiniz baba? Ha biz şey diyecektik. Ne diyecektik? Telefon faturaları. Evet. Telefon faturaları hakkında konuşacaktık biz. Evet. Doğru. Faturalarla ilgili konuşmamız gerekiyor. Evet. Bu aralar evimize telefon faturaları biraz yüksek gelmeye başladı. Lüzumsuz ve uzun konuşmamamız gerekiyor. Emre'nin internetindendir baba. Sabaha kadar bağlı kalıyor. Yalan baba. Asıl ablam sabaha kadar Cem'le konuşuyor. Hayır sen internete bağlı kalıyorsun. Hayır sen sabaha kadar Cem'le konuşuyorsun. Yalancı. Baba şuna bir şey söyle ya. Babacığım bana çikolata mı alır? Anneciğim. Hazır mısın? Hazırım. Oyun kaçta başlıyordu? Daha 1 saat var. İyi yetişiriz. Hadi. Haluk. Efendim? Oyundan sonra söyleyecek miyiz? Bilmiyorum ki. Yani büyük bir ihtimalle oyundan sonra çok mutlu olacak. Yani böyle bir şey söylemek pek iyi bir fikir değil bence. Haklısın. Ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Oğlum ablanın sahnede nasıl duracağını merak etmiyor musun? Evde nasıl duruyorsa orada da öyle duracak anne. Hadi gidiyoruz hadi. Nerede kaldı bu dedenler? Hayrola sen nereye? Ellerimle büyüttüm. Onu sahnede görmeyeyim mi yani? Göreceksin tabii. Çok emeğin geçti ona. Ve sonunda geldiler yani. Biz geldik. Anneciğim hadi çok geç kaldık. Çıkmamız lazım. Hadi temsil ne zaman başlıyor Bir saat kızım? sonra babacığım hadi. Bir dakika. Temsil ne demek? Oyun. Bir dakika. Resim çekmeden nereye gidiyoruz canım? Ya geç kalıyoruz ne resmi? Torunumun en önemli gününe gidiyoruz bugün. Bugün çekmeyeceğim de ne zaman çekeceğim canım? Toparlanın geç bakayım. Geç şöyle geç. Hah, yaklaşın bakayım. Hadi hazır. Sevgi dolu, umut dolu, hayat dolu bir gelecekte hep birlikte olalım. Eğer sen olmasaydın bu ev bir yuva değil, soğuk bir barınak olurdu sadece. Her şeyden mutlu yarınlar için. Beğendin mi? Tebrik ediyorum. Tebrikler. Tebrikler. Efendim, çocuklarımızın böyle faaliyetlerini görüp de heyecanlanmamak mümkün mü? Ülkemiz böyle yetişen gençler sayesinde yücelecektir. Ancak böyle başarılı çocukların mutlu ailelerden yetişeceğini unutmamak gerekir. Ben bu çocukları yetiştiren ve onlara evlerinde huzurlu bir aile ortamı anne babalara teşekkür etmek istiyorum. Bu oyunda rol alan çocukların anne ve babalarını lütfen alkışlayalım. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Sanıyorum tüm davetliler de benimle aynı fikirde. Alkışlıyoruz.
Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun lütfen. Lütfen, lütfen. Hadi koş. Hepsi ot. Sen benim arkadaşlarımı inek mi zannettin? Sen de daha arkadaşlarınızda bir inek kadar bile zevk yok Haluk. Sizin yerinizde şimdi bir inek olsaydı orada... Çok güzel. Kız çok zor durumda. Lütfen idare et. Sakın pot kırma, tamam mı? Sen işten eve gelirken pot kırmaz. Dur ne diyor? Hatalı. Ya bir şirketin imalat müdürü olsan işe defolmalar mı getireceksin? İşe değil. Ya! Sinir oluyorum Haluk, sinir oluyorum. Bu rahatlığına, umursamazlığına sinir oluyorum. Hey.